düşmanın hemen hemen her gün, her gece yani bombardıman ettiği bir tabya, Dardanos Bataryası 18 Mart'ta savaşın asıl ruhunun olduğu yerdir. 18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri Donanması'nın Türkler karşısındaki yenilgisi Boğazlar tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu ispatlandığı bu zaferde unutulmuş, terk edilmiş küçük bir antik kent kilit rol oynamıştı. O kent Dardanos'tu. Çanakkale Boğazı tarih boyunca üzerinde güç mücadelelerinin gerçekleştiği yerlerin başında geliyor. Küçük Asya ve Yunan halklarının Çanakkale Boğazı üzerinde verdikleri savaşlar efsanelere konu oldu. Helen'in kaçırılmasıyla başlayan Troya Savaşları, Boğaz'ın taşıdığı stratejik ve ekonomik öneme bir göndermeydi. Persler ve Yunanlar arasındaki üstünlük mücadelesinin en önemli noktasını da Boğazlar oluşturuyordu. Bizans döneminde başkentin İstanbul olmasıyla birlikte boğazların önemi çok daha fazla arttı. Ama Bizans Çanakkale Boğazı'nı korumak için çok fazla savunma tedbiri almadı. Kıyı kasabaları haricinde güçlü bir savunma hattı yoktu. Bu boğaz yani dünyanın en stratejik yerlerinden birisi, boğazlarından birisi. 18 Mart 1915'te bizim yaşadığımız savaş Çanakkale Boğazı'ndaki pek çok savaştan sonuncusuydu. Geçmişte Boğaz'da 15-16 belki büyük savaşın yaşandığını biliyoruz ve Çanakkale Boğazı her zaman tarih boyunca büyük güçlerin, imparatorlukların kontrol etmek istedikleri bir yer. Çanakkale Boğazı'nın stratejik önemini ilk kez Fatih Sultan Mehmet kavradı. İstanbul'u korumanın yolunun Çanakkale'den geçtiğini görüyordu. Fetihten kısa bir süre sonra Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir ve Çimenlik kalelerini yaptırdı. Osmanlı'nın klasik çağında bu iki kale sayesinde düşman gemilerinin Marmara'ya geçişi önlendi. Osmanlı döneminde Çanakkale Boğazı'na yönelik ilk ciddi saldırı 1657'de Venedikliler tarafından gerçekleştirildi. Ama Köprülü Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Venediklileri yenmeyi başardı. 1804 yılında İngilizlerin Boğaz'ı geçtiğini görüyoruz. Küçük bir donanmayla geçmişler ki daha sonra İngilizler yani Birinci Dünya Savaşı'nda 1804'teki bu başarılarını düşünerek Boğaz'ı geçebileceklerini düşünmüşler. Bu saldırıdan ilham alan tarihin en büyük düşman donanmalarından biri Çanakkale'yi geçme hevesine kapıldı. Ama tarihin en büyük hezimetlerinden birini yaşayacaktı. 19 Şubat 1915'te İtilaf Devletleri'nin Boğaz'daki tabyaları bombalamaya başlamalarıyla Çanakkale Deniz Savaşları başladı. Mart ayına kadar geçen süre içinde dünyanın en büyük donanması Boğaz önünde toplandı. Keşif uçuşlarıyla mayın alanları belirlendi. Mayın araştırma ve keşif gemileri Boğaz'ın içlerine kadar girip mayınları temizledi. Uzun süreli bu temizlik çalışmalarının ardından müttefik donanmasının Boğaz'ı geçme girişiminde bulunacağı kesindi. İşte bu noktada Nusret Mayın gemisini Çanakkale Boğazı rotasına döşediği mayınların yanı sıra Dardanos tabyasının kahramanca mücadelesi 18 Mart'ın kaderini belirledi. Peki Dardanos hakkında ne biliyoruz? 19. yüzyıla kadar Çanakkale Boğazı Dardanel olarak biliniyordu ve Dardanelles denmesinin nedeni de hemen Boğaz'ın kıyısındaki bu Dardanos kenti. Dardanos kentinin kuruluşu M.Ö. 3. bine kadar dayanıyor. Aslında küçük bir kent yani Kepezburnu'nun gerisinde Boğaz'a bakan küçük bir antik kent. Dardanos antik mitolojide aslında kente ismini veren kişi Dardanos. Bu Trakya'dan yani mitolojide bunu kişinin Trakya'dan geldiği, kente ismini verdiği söylenir. Bir anlamda Troya mitolojisiyle de ilgilidir. Dardanos'un çocukları Turos ve İlos. Bunlardan İlos daha sonra gidip Troya kentini kuruyor ve orada Troya hanedanının devamı oluyor. Ama diğer oğlu Dardanos'un Dardanos'ta kalıyor ve Dardanos hanedanı devam ediyor. Burada antik yani mitolojide. Fatih Sultan Mehmet fetih sonrası yaptırdığı kalelere Abidoslularla birlikte Dardanosluları da göç ettirdi. Böylece kent terk edildi ve zamanla unutuldu. Ta ki 18 Mart 1915'e kadar. Çanakkale Boğazı savunmasını güçlendirme çalışmaları ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde başlasa da 2. Abdülhamit döneminde ciddi bir boyut kazandı. Yeni istikamların yapılacağı yerlerden biri Kepezburnu'ydu. Dardanos Tepesi bunun için mükemmel bir bölgeydi. Çünkü oldukça net bir görüş alanı sağlıyordu. 1874'te Dardanos'a tabya yapılması konusunda çalışmalar hız kazandı.
1892'de ise Asaf Paşa tarafından inşası tamamlandı. Daha sonra pek çok onarım ve eklemeler yapıldı. Çanakkale Savaşları sırasında Tabya'nın görevi, düşmanın boğazda ilerleyişini engellemek, düşman mayın arama gemilerine karşı hatları koruyan bataryaların ateşlerini takviye etmekti. Bazı İngiliz kaynakları Dardanos'ta Almanların olduğunu söylese de Tabya'yı ziyarete gelen Amerikan elçi Morgenthau buradaki herkesin Türk olduğunu kaydetti. Akaların, yani Troya'ya saldıran Akaların aynen 1915'te 25 Nisan'da Settülbeyre yaptıkları çıkartmada olduğu gibi 3000 sene önce de 5000 sene önce de Akalar Settülbeyre çıkmaya çalışmışlar ve onları orada bir Dardanoslu durdurmuş. Yani Dardanosluların Troya Savaşları'nda da etkili olduğunu görüyoruz. Çanakkale Savaşları'nda da etkili olacağını göreceğiz. Dardanos tabyası 18 Mart öncesinde ilk kez 25 Şubat saat 14.45'te bombardımana tutuldu. Birleşik Filo'ya ait Albion ve Triumph zırhlıları tarafından gerçekleştirilen bu ilk ateş 15 dakika boyunca devam etti. Ama tabyadaki toplar menzil kısalığından ötürü karşılık veremedi. Düşmanın hemen boğaza girdiğinde tam karşılarında olacağı için burada Hasan ve Mesuf beylerin komutasındaki bu batarya savaşın daha en başından, yani düşman donanması Çanakkale boğazına girmeden önce bile, yani daha Şubat ayından itibaren yani düşman saldırılarına uğrayacak ve bütün savaş boyunca 18 Mart'a kadar Dardanos bataryası bataryalar içerisinde düşman ateşine en fazla maruz kalan, düşmanın hemen hemen her gün, her gece yani bombardıman ettiği bir tabya. Yani 18 Mart'ta da en fazla gene topun düştüğü tabya. Yani Çanakkale Savaşları'nda bir anlamda Dardanos tabyası diğer tabyalardan çok daha fazla ateş alıyor. Ama aynı şekilde gene en fazla atış yapan, düşmana en fazla zarar veren tabya da Dardanos tabyası. 9-10 Mart gecesi İtilaf kuvvetleri mayınları temizlemek için boğaza girdiler. Ancak amaçlarına ulaşamadan Dardanos tabyasının etkili ateşleri sayesinde geri çekilmek zorunda kaldılar. 15 Mart'a kadar bu durum aynen böyle devam etti. Dardanos tabyası boğaza giren düşman gemilerini imkanların kısıtlılığına rağmen geri püskürtüyordu. İşte bu yüzden 18 Mart'ta gerçekleşecek asıl harekatta Dardanos tabyası susturulması gereken asıl hedeflerden biriydi. Öğle vakitlerinde düşman gemileri menzilli toplarıyla Dardanos'u ard arda vurmaya başladı. Atışlar tüm gün devam etti. Hatta bombardımanlar o kadar yoğundu ki Türk tabyası zaman zaman karşılık vermekte zorlandı ve durmak zorunda kaldı. Savaş öylesine şiddetliydi ki tabyanın bulunduğu tepe alt üst olmuştu. Öyle ki açılan bomba çukurları havadan net şekilde görünmekteydi. Yerin altındaki birçok antik eser bu bombardımanlar sırasında ortaya çıkmıştı. Ama bu ağır hasara rağmen tabya pes etmedi. Kısa sürede kendini toparlayarak mücadeleye kaldığı yerden devam etti. Akşama doğru Ocean savaş gemisi Dardanos'tan gelen şiddetli atışlar sonucunda çekilmeye başladı. Ama kaçış yolunda mayınlara çarptı ve hareket edemeyecek hale geldi. Ocean'a yardıma gelen diğer düşman gemileri Dardanos'un saldırıları sonucunda kaçtı. Ocean böylece yalnızlığa terk edildi ve bir süre sonra battı. Bir diğer düşman gemisi Irresistible da Dardanos'tan gelen atışlar sonucunda batırıldı. Evet, isimlerini sık sık duyduğumuz bu düşman gemilerini Dardanos tabyası yok etmişti. Dardanos tabyasının başarıları 18 Mart'tan sonra da devam etti. 17 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan E-15 denizaltısı sabaha karşı 5.30'da tabyadan yapılan bir atışla vuruldu. Mürettebatı ise esir alındı. 18 Mart'ta şehit olan Hasan ve Mevsuf Beylerden dolayı tabyanın adı 3 Mayıs 1915'te Hasan Mevsuf Bataryası olarak değiştirildi. 18 Mart günü öğleden sonra yaklaşık saat 1 gibi Hasan ve Mevsuf Beyler yani tabyadan ayrılıyorlar. Tabyanın hemen gerisinde bir sargı yeri var. Oraya iniyorlar. İşte tam bu sırada yani tabyayı aşan bir top mermisi, yani bu iki komutanı yanında diğer eratla birlikte şehit ediyor. Peki neden 18 Mart zaferinde böylesine kilit rol oynayan tabya ve komutanları çok fazla tanınmıyor? Maalesef Dardanos'taki kahramanca savunma hakkında yeterli sayıda kaynak yok. 15 Mart 1915'te Enver Paşa ile birlikte tabyayı ziyaret eden Amerika'nın İstanbul Büyükelçisi Morgenthau anılarında Dardanos tabyasından bahsediyor. Tabyadaki topların 1905 model Krupp topları olduğunu ve bunların boğaz içinde yatan Türk ve Alman gemilerinden söküldüğünü anlatıyor. Ayrıca 3, 6 ve 7 Mart tarihlerinde İtilaf donanmasının Dardanos tabyasına korkunç bombardımanlar düzenlediğini, yine de bu inatçı tabyanın kahramanca savunmasından ötürü boğazı geçemediklerini belirtiyor.
Tüm bunların yanı sıra Türkiye'de de gittikçe ilerleyen savaş arkeolojisi sayesinde Dardanos hakkında bilgimiz artmaya devam ediyor. Ben ilk defa 2001 yılında Dardanos tabyasında arkeolojik bir kazı başlatmıştım. Bu arkeolojik kazıda aslında tabiyi biz kazmıyorduk. Oradaki arkeolojik kalıntılar için kazı başlatmıştık. Fakat bulduğumuz Dardanos tabyasının kalıntıları oldu. Ve bu kalıntılarla birlikte orada cephanenin saklandığı bir mekan ve yüzlerce binlerce şarapnel parçası, gene yanmamış barut parçaları bulduk. Bizim arkeolojik kazımız bir anlamda savaş alanı arkeolojisine dönüştü. Kazımızı bu şekilde yürüttük ve malzemeleri bu şekilde değerlendirdik ve tarihte yazılanların dışında yani bir tabya boyutunda savaşın nasıl gerçekleşmiş olduğunu gördük. Savaşa hangi gemilerin katıldığını biliyoruz. Hasan ve Mefsuf beyleri hangi geminin şehit ettiğini bilip aşağı yukarı çıkartabiliyoruz. En fazla hangi top, hangi gemilerin oraya atış yaptığını gördük. Çanakkale Savaşları, özellikle Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi ile ilgili pek çok şey anlatılır. Fakat bu savaşın belki de en önemli kahramanları Dardanos bataryasındaydı. Pek çok insan Seyit Onbaşı'yı bilir, topu nasıl doldurduğunu bilir. Fakat Dardanos bataryasındaki Hasan ve Mefsuf beyler ki 18 Mart'ta şehit oluyorlar. Yani bu bataryanın kahramanlarının savaşta nasıl bir rol oynadıkları bilinmez. Yani bence Dardanos bataryası 18 Mart'ta savaşın asıl ruhunun olduğu yerdir. Düşmanın hemen hemen her gün, her gece yani bombardıman ettiği bir tabya, Dardanos bataryası 18 Mart'ta savaşın asıl ruhunun olduğu yerdir.